Selam dostlar. Sovyet Yolculuk kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında Sovyetler Birliği'nin neden tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz olan 1929 yılındaki büyük buhran krizinden neden hiçbir şekilde etkilenmediğini anlatacağım. Videomuzda 1929 büyük buhranının kapitalist dünya ekonomisindeki hangi yapısal sorunlardan kaynaklandığını, Sovyetlerin nasıl krizden etkilenmediğini, Batı'da işsizlik milyonlara ulaşırken Sovyetlerde nasıl milyonların iş sahibi yapıldığını detaylıca inceleyeceğiz. 1929 yılında dünya tarihinin en büyük ekonomik felaketlerinden biri başlamıştı. New York borsası çökmüş, bankalar iflas etmiş, fabrikalar kapanmış ve milyonlarca insan bir gecede işsiz kalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'ya, İngiltere'den Fransa'ya kadar tüm kapitalist dünya derin bir ekonomik krizin içine sürüklenmişti. İnsanlar ekmek kuyruklarında bekliyor, çiftçiler ürünlerini satamıyor, şirketler ise peş peşe iflas ediyordu. Ancak aynı dönemde dünyanın 1/6'ını kaplayan dev bir ülkede çok farklı gelişmeler yaşanıyordu. Sovyetler Birliği'nde yeni fabrikalar kuruluyor, dev sanayi projeleri hayata geçiriliyor, demir yolları genişletiliyor ve milyonlarca insan ülkenin ekonomik inşasına katılıyordu. Kapitalist dünyanın merkezlerinde ekonomik çöküş yaşanırken Sovyetlerin sosyalist ekonomisinin büyümeye devam etmesi tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Peki bu nasıl mümkün olmuştu? Büyük buhran neden Amerika'yı, Avrupa'yı ve dünyanın büyük bölümünü sarsarken Sovyetler Birliği aynı ölçüde etkilenmemişti? Bu videoda 1929 büyük buhranının nasıl ortaya çıktığını, kapitalist ülkelerde neden bu kadar yıkıcı sonuçlar doğurduğunu ve Sovyetler Birliği'nin bu tarihi kriz karşısında neden farklı bir deneyim yaşadığını ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca planlı ekonomi ile piyasa ekonomisi arasındaki farkları, 5. yıllık planın rolünü ve büyük buhranın Sovyetler Birliği'nin dünya çapındaki prestijini nasıl etkilediğini ele alacağız. Daha önce başka bir videomda Sovyetlerin planlı ekonomisinden zaten detaylıca bahsetmiştim. Orada anlattıklarımız aslında neden Sovyetlerin bu krizden etkilenmediğinin özet bir yanıtı. İsteyenler o videomuza sağ üstteki linkten ulaşabilir. Hazırsanız dünya ekonomisinin çöktüğü ancak Sovyetler Birliği'nin yükselişini sürdürdüğü o kritik yıllara birlikte gidelim. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ABD dünyanın en büyük ekonomik gücü haline gelmişti. Amerikan sanayisi devasa bir büyüme yaşıyordu. Otomobil üretimi artıyor, ev aletleri yaygınlaşıyor ve yeni teknolojiler ortaya çıkıyordu. Ancak kapitalist ekonominin temel mantığı çok önemli bir sorun yaratıyordu. Çünkü şirketlerin amacı insanların ihtiyaçlarını karşılamak değil, kar elde etmekti. Bu nedenle üretim sürekli genişletiliyordu. Her şirket rakibini geçmeye çalışıyordu. Hepsi daha fazla üretmek, daha fazla satmak ve daha fazla kar etmek zorundaydı. Fakat işçilere ödenen ücretler aynı hızla yükselmiyordu. Tüm fabrikalar giderek daha fazla mal üretmeye başlamıştı. Ancak bu malları satın alabilecek yeterli talep oluşmuyordu. Buna aşırı üretim krizi denmekteydi ve Marx'ın yıllar önce işaret ettiği çelişkilerden biri tam olarak buydu. Evet, kapitalizm üretici güçleri olağanüstü geliştirebiliyordu ancak aynı zamanda üretilen malların satılmasını engelleyen koşulları da yaratıyordu. Sonuçta depolar doldu, satışlar yavaşladı ve şirketlerin karları düştü. Bu ekonomik arka plan sonucunda 1929 yılında kapitalizmin en büyük krizlerinden biri başlamak üzereydi. New York'ta insanlar borsada kolay yoldan zengin olduklarını düşünüyorlardı. Gazeteler sürekli yeni rekorlardan bahsediyordu. Şirket hisseleri durmadan yükseliyordu. Amerika Birleşik Devletleri tarihin en zengin dönemlerinden birini yaşadığını iddia ediyordu. Fakat bu zenginlik görüntüsünün altında ciddi bir sorun vardı. Üretim artıyor, fabrikalar daha fazla mal üretiyor ancak işçilerin satın alma gücü aynı hızda artmıyordu. Bir yanda depolar dolup taşıyor, diğer yanda milyonlarca insan yeterince tüketemiyordu. Kapitalist sistem kendi içinde büyüyen bir çelişki üretmişti. Ve sonunda bu çelişki patladı. 24 Ekim 1929 tarihinde tarihe Kara Perşembe olarak geçen olay yaşandı. Borsa çökmeye başladı, bankalar iflas etti, şirketler kapandı ve milyonlarca insan aniden işsiz kaldı. Batı dünyasının kapitalist ekonomisi tarihinin en büyük krizlerinden birine sürüklenmişti. Fakat tam da bu sırada dünyanın başka bir yerinde farklı bir manzara vardı. Sovyetler Birliği'nde yeni fabrikalar açılıyor, yeni şehirler kuruluyor, demir yolları genişletiliyor, elektrik santralleri inşa ediliyordu.
Batı dünyasında işsizlik kuyrukları oluşurken Sovyetler Birliği işçi arıyordu. Kriz kısa sürede bütün dünyaya yayıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsiz sayısı milyonlara ulaştı. 1933 yılına gelindiğinde yaklaşık 4 işçiden biri işsizdi. Bankalar peş peşe batıyor, insanlar birikimlerini kaybediyordu. Binlerce çiftlik iflas etti, milyonlarca aile evsiz kaldı, şehirlerde ekmek kuyrukları oluştu ve insanlar ücretsiz çorba dağıtım merkezlerinde saatlerce beklemeye başladı. Avrupa'da aynı şekilde sarsılmıştı. Almanya'da işsizlik patladı, İngiltere'de fabrikalar kapandı, Fransa ekonomik daralma yaşadı. Kapitalist dünya tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birinin içindeydi. Elbette bu ortam siyasi sonuçlar da doğurdu. Birçok ülkede insanlar mevcut kapitalist düzene olan güvenlerini kaybetmeye başladı. Artık kapitalizmin insanlığa refah getirmediği milyonlar tarafından dile getiriliyordu. Ve gözler Sovyetler Birliği'nin sosyalist ekonomisine çevrildi. Sovyetler Birliği'nin en büyük avantajı dünya kapitalist sistemine oldukça sınırlı biçimde bağlı olmasıydı. 1920'lerin sonunda Sovyetler küresel piyasalara entegre olmuş bir ülke değildi. Bankacılık sistemi ve büyük sanayi kuruluşları devlet kontrolündeydi. Ekonomik faaliyetlerin büyük bölümü planlama mekanizmaları tarafından yönlendiriliyordu. Bu nedenle New York borsası çöktüğünde Sovyet ekonomisi hiçbir şekilde etkilenmedi. Çünkü Sovyet ekonomisinin temel işleyişi hiçbir zaman borsa spekülasyonlarına bağlı olmadı. Moskova'daki fabrikaların üretim hedefleri Wall Street'teki hisse fiyatlarına göre belirlenmiyordu. Kapitalist ülkelerde yatırım kararlarını kar beklentisi belirlerken Sovyetlerde işçi ve köylülerin yönettiği devlet aygıtları planları belirliyordu. İşte temel fark buydu. 1928 yılında Sovyetler Birliği son derece iddialı bir ekonomik programa başladı. Bu program 1. 5 yıllık plan olarak bilinir. Amaç açıktı, kısa süre içinde sanayi gücü yaratılacak, ülke modernleştirilecek, teknolojik bağımsızlık sağlanacak ve olası dış tehditlere karşı güçlü hale gelinecekti. Plan kapsamında ağır sanayiye büyük yatırımlar yapıldı, çelik, kömür gibi temel ürünlerin üretimi genişletildi, yüzlerce elektrik santrali ve fabrika inşa edildi, hatta yepyeni sanayi şehirleri kuruldu. Batı dünyasında fabrikalar kapanırken Sovyetlerde fabrikalar yükseliyordu. Kapitalist ülkelerde kriz dönemlerinde her zaman ilk tepki işçi çıkarmaktır. Çünkü şirketler maliyetleri düşürmek ister. Talep azalınca üretim azaltılır, üretim azalınca da işçiler işten çıkarılır. İşçiler işsiz kalınca tüketim daha da azalır ve krizler gitgide derinleşir. Sovyetlerin sosyalist sisteminde ise farklı bir mantık vardı. Üretim araçları belirli ayrıcalıklı kişilerin elinde değil, devlet mülkiyetindeydi. Sovyetler yatırım programlarını her zaman sürdürerek yeni üretim merkezlerinin açılmasını sağladı. Tüm bu inşaat süreçlerinde altyapı projeleri de yürütülüyordu ve bu politikalar neticesinde iş gücüne olan ihtiyaç hep devam etti. 1930'ların başlarında Batı'da milyonlar iş ararken Sovyetler Birliği birçok bölgede işçi açığı yaşıyordu. Sosyalist planlı ekonomilerde devamlı iş olanaklarının olması ve toplum nezdinde işsizliğin hiçbir zaman sorun olmaması sosyalist sistemin toplumsal faydalarından en önemlileri arasındadır. 1930'ların başında birçok gazeteci ve akademisyen Sovyetler Birliği'ni ziyaret etmeye başladı. Çünkü dikkat çekici durumlar yaşanıyordu. Kapitalist dünya daralırken Sovyet ekonomisi hızla büyüyordu. Batılı gözlemciler ülkedeki yeni fabrikaları geziyor, dev enerji santrallerini inceliyor, demiryolu projelerini izliyorlardı. Birçok kişi sosyalist yapının kapitalist sisteme göre üstün olduğu durumları kabul etmek zorunda kalmıştı. Özellikle işsizliğin yok denecek kadar az olması tüm dünya kamuoyunun ilgisini çekmişti. Büyük buhran sırasında on binlerce yabancı uzman Sovyetler Birliği'ne gelerek çalışmaya başladı. Amerikalı mühendisler, Alman teknisyenler, İngiliz uzmanlar kendi ülkelerinde iş bulamıyordu. Sovyetler ise büyük sanayi projeleri yürütüyordu ve bu nedenle çok sayıda yabancı teknik personel ülkeye çekmeyi başardı. Bu durum dönemin ilginç paradokslarından biridir. Kapitalist dünyanın krizinden kaçan insanlar Sovyet sanayisinin kurulmasına katkı sağlamıştı. Çünkü kapitalizmin üretim kuralları belliydi. Üretim toplumun ihtiyaçlarına göre değil, kar amaçlarına göre düzenleniyordu ve bu nedenle aşırı üretim krizleri kaçınılmazdı. Sosyalist planlamada ise üretim toplumsal hedeflere göre organize ediliyordu. Dolayısıyla işsizlik, kriz gibi durumlar rahatlıkla engellenebiliyordu.
Büyük buhran Sovyetler Birliği'nin ve sosyalist sistemin tanınırlığını büyük oranda artırmıştı. Herkes sosyalist ekonomi modelini araştırıyordu. Çünkü krizle birlikte kapitalist sistem büyük bir güven krizi yaşamıştı. Sovyetler hızla sanayileşiyordu ve bu durum dünya çapında sosyalist hareketlerin güç kazanmasına yardımcı oldu. Birçok ülkede insanlar Sovyet modelini ve planlı ekonomi fikrini tartışmaya başladı. Şimdi videonun başındaki soruya dönelim. Sovyetler neden büyük buhrandan etkilenmedi? Birinci neden dünya kapitalist piyasalarına sınırlı entegrasyondu. Yani kapitalist şirketlere veya onların borsalarına bağlı değildi. İkinci neden bankacılık ve sanayinin devlet kontrolünde olmasıydı. Böylece özel ayrıcalıklı kişiler kar güdüsüyle üretim araçlarını yönetemezdi. Üçüncü neden merkezi planlama mekanizmasıydı. Ekonomi, planlı ekonomi anlayışına göre dizayn edilmişti ve planlamalarda halkın temel ihtiyaçları temel alınmıştı. Dördüncü neden ise birinci 5 yıllık plan kapsamında devam eden büyük sanayi yatırımlarıydı. Yatırımlar arttıkça istihdam oranı da hızla artıyordu. Kapitalist ülkelerde kriz yatırımların durmasına neden olurken Sovyetler Birliği yatırımları gitgide artırıyordu. Kapitalist ülkelerde milyonlar işsiz kalırken Sovyetler sayısız yeni iş alanı açmıştı. Büyük buhran yalnızca kapitalist dünyanın yaşadığı bir ekonomik felaket değildi. Aynı zamanda farklı ekonomik sistemlerin karşılaştırıldığı tarihsel bir laboratuvar haline geldi. Ve bu laboratuvarda Sovyetler Birliği sanayileşme ve istihdam açısından kendisini kapitalist dünyaya alternatif bir model olarak göstermeyi başardı. Evet dostlar, Sovyetler neden büyük buhrandan etkilenmedi sorusunun cevabı gayet açık. Sovyet ekonomisi borsa merkezli kapitalist piyasa mekanizmasına değil, devlet mülkiyetine ve merkezi planlamaya dayanıyordu. Büyük buhran kapitalist dünyanın kriziydi. Sovyetler Birliği ise o dönemde farklı bir ekonomik sistem içerisinde hareket ediyordu. Bu dönem ekonomik sistemlerin işleyişi üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir yanda piyasa dalgalanmalarının yarattığı krizler, diğer yanda planlı kalkınma modeli. Tarih bu iki yaklaşımın sonuçlarını aynı zaman diliminde gözlemleme imkanı sundu. Elbette her sistemin kendi içinde avantajları ve zorlukları vardır. Ancak büyük buhran yılları Sovyetler Birliği'nin neden bu küresel krizin dışında kaldığı sorusuna verilecek cevabı da netleştirdi. Farklı ekonomik yapı, farklı öncelikler ve farklı bir üretim anlayışı. Eğer videomuz size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa ne mutlu bize. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Sovyetler ve Dünya Sosyalist Hareketi'ne dair pek çok konuda videolar hazırlamaya devam ediyorum. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.